Selamlar arkadaşlar. Akademinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde BDIGT için müşteri akışının nasıl işlediğini konuşuyor olacağız. Yani Customer Flow'dan birazcık daha detaylıca bahsediyor olacağız. Kendimi tanıtarak yine başlamak istiyorum. İsmim Tuğçe. Tuğçe Güney Genel Merkez'de Incoming Global Talent Departmanı'ndan sorumlu olan direktörüm, yani gelen öğrenciler kurumsal stajlardan sorumluyum. İlk önce Customer Flow'un ne olduğundan göstererek başlamak istedim. Customer Flow, yani müşteri akışı dediğimiz flow aslında birazcık daha bizim müşteri odaklı bir perspektif izleyerek daha çok müşterilere de kapılarımızı açabileceğimiz bir flow oluyor. Yani aslında bizim süreçlerimizin nasıl işlediğini, bizim partnerlerimizin ya da stajyerlerimizin bizim flow'umuzu nasıl anlayabileceğini anlatan bir müşteri akışı. Aynı zamanda bizim için de nasıl bir akış izlediğimizi, yani proseslerimizi gerçekleştirirken, sürecimizi izlerken nasıl bir süreç işlediğimizi gösteriyor. Ve aynı zamanda da müşterilerimize bizim nasıl bir vizit, yani aslında bütün bu süreç içerisinde nasıl bir süreç izlediğimizi gösteriyor. Aynı zamanda da neyi gösteriyor? Bizim daha çok servislerimizi nasıl yaptığımızı, bizim hangi pointimizi, nasıl, hangi noktada nasıl işler geliştirdiğimizi ve aynı zamanda da bizim birazcık daha bütün datalarımızı ve bilgilerimizi müşterilerimizin önüne seren bir servis. Biliyorsunuz geçen yıllarda daha çok iki taraflı bir müşteri akışı izlemiyorduk, fakat bu geçen yıl değişti. Şu anda her departmanımız için ayrı bir müşteri akışımız var. Bu yüzden ben de Global Talent'tan sorumlu olduğum için size Global Talent'taki müşteri akışının nasıl izlediğini göstermeye çalışacağım. Öncelikle youth tarafından başlıyoruz. Dediğim gibi multi-sided dediğimiz, yani aslında iki taraflı olan bir sistem geliştirdik. Bir taraf youth tarafı için, bir tarafta partnerler tarafı için işliyor olacak. İlk önce bakacak olursak şu anda eskiye göre 5 tane phase'imiz var. Yani 5 tane adımımız var. Birincisi attraction, ikincisi consideration, üçüncüsü preparation, dördüncüsü experience ve beşincisi de post experience dediğimiz kısımlar. Şimdi buralarda ne gibi adımların gerçekleştirildiğine bakacak olursak, attraction dediğimiz kısımda zaten biliyorsunuz OGX kısmında birazcık daha stajyerin visitor olduğu ve projelere baktığı kısım geçiliyor consideration kısmında. Attraction'da visitorken consideration kısmında stajyerimiz open olarak gözüküyor ve projelere başvurmaya başlıyor. Daha sonra projelere başvurduktan sonra biz IGT Global Talent takımı olarak bu stajyerin süreçlerini yönetiyoruz. Neler yapıyoruz? İşte CV'lerimize ulaşıyoruz. CV'lerimizi firmalarımıza yönlendiriyoruz ve daha sonrasında da kabul etme kısmına geçiyoruz. Daha sonra sistemimizde kişiyi kabul ettikten sonra kişinin karşı tarafta kontratını imzalaması ve daha sonrasında da belirlenmiş olan danışmanlık ücretini yatırmasını bekliyoruz. Ve daha sonrasında da hem karşı taraflı hem de hosting entity olarak, yani ağırlayan entity olarak approve'umuzu gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında preparation kısmında ne oluyor? Bu preparation kısmında approve'dan realizasyona kadar ne gibi süreçler geçiriyoruz ya da ne gibi standartlar sağlıyoruz. Bildiğiniz gibi vizeyi deliver ediyoruz, expectation settingleri sağlıyoruz, her şeyi gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında stajyerimiz burada eğer bir break approve gerçekleşirse, yani stajyer eğer eşlendikten sonra gelemeyeceğine karar verirse ya da gerçekten çok önemli bir olay gerçekleşirse burada bir break approve gerçekleşiyor. Bu da ne oluyor? Approve'dan open'a döndürüyor süreci. Yani siz geldiniz, aslında preparation'a kadar geldiniz, fakat süreç tekrar open'a dönüyor sizin için. Daha sonrasında experience kısmında sizin de bildiğiniz gibi yine realizasyon olduktan sonra, yani stajyerimiz işe başladıktan sonra stajyerimizin süreci bitene kadar biz burada standartlarımızı deliver ediyoruz. Yani aslında kişinin asıl deneyim aldığı süreç, o yüzden de adı zaten experience. Sürecinde aslında ne gibi deneyim aldığını buraya geldikten sonra yönetiyor oluyoruz. Daha sonrasında da post experience'da da stajyerimizin staj süresi dolmuş oluyor ve aslında aldığı deneyimi değerlendirdiği bir survey çıkıyor karşısına. Daha sonrasında da completed olursa eğer tekrar open'a dönüyor projemiz partnerimiz tarafından. Peki bu partnerler tarafından nasıl ilerliyor? Bakıyorum tekrar. İlk önce attraction kısmından başlayalım.
Firmamız aslında Isaiah'ın ne olduğunu öğreniyor. Visitor olarak bir takım araştırmalar yapıyor. Daha sonrasında sitemize sign up bırakıyor. Tabii bu sadece sign up yoluyla gerçekleşmiyor biliyorsunuz BD tarafında. Bazen biz sadece cold call'larımızla, maillerimizle direkt iletişime geçip elde ediyoruz open'ımızı. Ama normalde attraction kısmında yani pazarlama kısmında birazcık daha sign up bırakıyoruz. Daha sonrasında sign up'la da opportunity'nin creation'ı yani e, JQ formunu biliyorsunuz. İşte iş tanım formu. Burada ne gibi firmanın ihtiyaçları olduğunu belirleyip daha sonra fırsatımızı açıyor oluyoruz. Daha sonrasında da consideration kısmında opportunity'miz open olduktan sonra opportunity'yi gözden geçiriyoruz ve daha sonrasında accepted işlemlerine başlıyoruz. Bu da daha önce youth tarafında gerçekleştirdiğimiz acceptance kısmında gerçekleşiyor. Burada firmalarımıza CV'ler sunuyoruz, firmalarımıza mülakatlar aldırıyoruz ve onlar için en uygun stajyeri bulmalarını sağlıyoruz. Daha sonrasında yine youth tarafında gerçekleştirildiği gibi approve süreçleriyle ilgileniyoruz. Daha sonrasında burada preparation sürecine geçiyoruz. Preparation sürecinde yine realizasyona geliyor. Stajyerimiz buraya geldikten sonra, ülkemize geldikten sonra e, ilk gün çalışma gününe başlıyor. Burada yine partnerler tarafından da sağlanması gereken standartların kontrolü yapılıyor. Daha sonrasında post experience kısmında da bildiğiniz gibi finish to completed olan kısmımıza geçmiş oluyoruz. Diğer tarafta da anlattığımız gibi. Daha sonrasında da eğer firmamız da memnun kalırsa stajyerimizden yani hani sürecimizden memnun kalırsa, Aizen'in sağladığı standartlardan memnun kalırsa, Aizen'in ilgisinden memnun kalırsa tekrar re-raise sürecine geçiyoruz firmalarımızla diyebiliriz. Daha sonrasında bakacak olursak, iki taraflı karşılaştıracak olursak eğer, yine burada gördüğünüz gibi, zaten anlattığım gibi attraction kısmında bu feyzlerden geçiyoruz. Ve aynı zamanda partnerlerimiz kısmında da bu feyzlerden geçiyoruz. Peki burada asıl toparlayacak olursak nasıl bir süreç izliyoruz? Attraction kısmında aslında firmamız visitor olarak geliyor ya da youth kısmımız yani stajyerimiz visitor olarak başlıyor. Daha sonra sistemde open oluyor, opportunity'lerine bakıyor, kendisine en uygun fırsatı seçiyor. Daha sonrasında başvurmaya başlıyor. Başvurduktan sonra sistemde eğer fırsat tarafından kabul görülürse yani fırsata yeterliliği onay verilirse sistem üzerinde kabul edilmesi gerçekleşiyor. Kabul edildikten sonra stajyerin onaylanması gerçekleşiyor. Preparation kısmında yine standartlarımız her iki taraflı deliver edilmek üzere başlanıyor. Daha sonrasında realizasyonumuz gerçekleşiyor. Eğer realizasyonumuz gerçekleşemezse maalesef break approve yaşarsak tekrar başa dönmüş oluyoruz. Burada da görebileceğiniz gibi tekrar stajyerimiz Open'a dönüyor ve başka projelere başvurmaya devam ediyor. Eğer sorunumuz projeyle alakalıysa. Daha sonrasında experience kısmında stajyerimiz buraya geldikten sonra yine standartlarımızı sağlıyoruz. Ve burada da completed süreçleri yani standartlarımızın ne kadar sağlandığıyla alakalı devamını sağlıyoruz. Yine aynı zamanda partnerler kısmından bakacak olursak partnerimiz sistemimizde bulunuyor ya da Aize'nin ne olduğunu fark ediyor. Daha sonrasında sign up bırakıyor. Sign up'tan sonra biz kontrat işlemlerine başlıyoruz. BD taraflı ve opportunity'yi yaratmaya başlıyoruz. Ve opportunity'yi gözden geçiriyoruz. Daha sonrasında sistemde MC tarafından onaylandıktan sonra proje, burada yine accepted işlemlerine başlıyoruz, approval işlemlerine başlıyoruz. Daha sonrasında stajyerimizin buraya gelebilmesi için bir preparation sürecinden geçiriyoruz. Daha sonrasında eğer break gerçekleşirse yine başa dönüyoruz maalesef. Daha sonrasında da stajyerimiz buraya geldikten sonra standartlarını sağlıyoruz. Yani bir bölüm en çok standart sağlamamız gereken kısım olduğu için burada birazcık daha experience kısmına yoğunlaşıyoruz. Daha sonrasında da completed süreçlerimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve daha sonra eğer stajyerimiz stajını tamamladıktan sonra firmamız bizim sağladığımız hizmetten memnun kalırsa tekrar re-raise sürecine dahil ediyoruz partnerimizi. Peki burada aslında değişen neydi? Yani aslında youth ve gençlik ve partnerler tarafında olan durum neydi? Birazcık daha intersected olması. Yani aslında bizim kesişen bir flow'umuzun olması. Yani aslında attraction'ın youth kısmında ve partnerlerimizin kısmında
farklı durumlar izlenirken aslında consideration, preparation ve experience kısmında bizim kesişen durumlarımızın olduğunu kanıtlayan bir kesişim tablosu elde etmiş oluyoruz. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur. 4. akademimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.